Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımıza en azından bir heyecan gelecek. Hem de çok enteresan bir heyecan. Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Nursema 7 kocalı hürümüz oldu diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son bölümde yine Kızılcık Şerbeti'nde kaos had safhadaydı. Bir sahne bitiyor, tamam şimdi durulur diyorsun, bir bakıyorsun, bir sonraki sahnede ortalık daha da karışıyor. Bu yüzden yeni bölüm merakı da katlandı. Ben de bugün sizinle son bölümde gördüklerimizin üstünden giderek yeni bölümde bizi neyin beklediğini konuşacağım. İlk olarak Nursema ile başlayalım. Nursema son bölümde Asil ile buluştu ve Asil'in itirafları sonrası resmen afalladı. Hani bazen bir cümle duyarsın, bütün planların bozulur ya, Nursema'da o hali gördük. Zaten Nursema'nın ne istediğini bilmek çok zor. Birkaç bölüm öncesinde İlhami ile konuşmaya başlayan Nursema şimdi İbre'yi Asil'e döndürdü. Ama Asil'in Nursema'ya Elif'le aramı yapar mısın demesiyle beraber Nursema büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü Nursema'nın kafasında bambaşka bir şey vardı. Asil'in ağzından çıkan o cümle bir anda bütün dengeyi bozdu. Ben Asil'in gerçekten Elif'i sevdiğini düşünmüyorum. Bana daha çok Nursema'yı kıskandırmak, onu kendi tarafına çekmek ve onun zaaflarını ölçmek için yapılmış bir hamle gibi geliyor. Ve yeni bölümle beraber göreceğiz ki Asil bu hamleyi boşuna yapmamış. Çünkü Nursema ne kadar güçlü görünmeye çalışsa da içten içe bu lafın etkisinde kaldı. Asil'in beni umursamıyorsan niye bu kadar sinirlendin havası bile Nursema'yı köşeye sıkıştırıyor. Üstelik gelecek bölümlerde İlhami'nin de dizimize dahil olacağını biliyoruz. Yani Nursema'nın önünde iki seçenek var. İlhami ve Asil. Bu iki seçenek sadece kiminle olur meselesi değil. Nursema'nın hayatının yönü demek. İlhami'yi seçerse geçmişte gerçekleşmeyen ihtimaller bu sefer gerçeğe dönüşebilir. Belki de Nursema ilk kez nefes aldım diyebilir. İlk kez kendini huzurlu hissedebilir. Çünkü İlhami tarafı daha sakin, daha düzenli, daha güvenli bir alan gibi duruyor. Nursema'nın yaşadığı onca kırılmadan sonra normal bir hayat ihtimali bile cazip gelebilir. Ama Asil'i seçerse Nursema yine kaosun ortasına düşer. Ailesiyle arası bozulur. Tepkiler çığ gibi büyür. Ve Nursema belki de Asil'in planlarında bir piyondan öteye gitmez. Zaten Asil'in Abdullah ve Ünal ailesiyle bir derdi olduğunu biliyoruz. Bu intikamı sürdürecektir. Asil'in asıl hedefinin Nursema'yı bir yakınlık üzerinden Ünal ailesinin içine sızdırmak olup olmadığını yeni bölümde daha net göreceğiz. Burada Asil ve Nursema arasında bir ilişki görmemiz, başta Abdullah olmak üzere Ünal ailesinin tüm fertlerinin tepkisini çeker. Bu tepkinin şiddeti de Nursema'nın kararını iyice zorlaştırır. Ben özellikle Nursema tarafının aile tepkilerinin çok sert olacağını düşünüyorum. Abdullah zaten Asil meselesine en baştan bu çocukta iş var diye bakıyor. Ünal ailesi içinde de herkesin ayrı bir yerden itiraz etmesi olası. Nursema bir yandan benim hayatım diyecek, bir yandan ailem baskısını hissedecek. Bu sıkışma Nursema'yı daha da savurabilir. Asil de tam bu noktada yalnız değilsin diyerek Nursema'yı yanına çekmeye çalışabilir. Yani romantik gibi başlayan şey bir anda güç savaşına dönüşebilir. Sizce Nursema'nın seçimi kimden yana olmalı? İlhami mi, Asil mi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi mutlaka yazın. Ben gerçekten merak ediyorum. Şimdi gelelim Ömer ve Kıvılcım'a. Son bölümde Ömer, Bade'yi başından atmaya çalışsa da Bade Ömer'in peşini öyle kolay bırakacak biri değil. Bade'nin tavrı net, ben istiyorum ve alacağım. Ve yeni bölümde yapacaklarıyla Ömer'le nikah masasına oturacak. Yani istediğini elde edecek gibi duruyor. Burada insanın sinirini bozan şey şu: Ömer her seferinde aynı hataya düşüyor. Ömer'in her seferinde sazan gibi oltaya atlaması hepimizi yordu açıkçası. Her seferinde başkalarının tuzağına düşüyor. Aynı senaryoyu fark etmiyor. Bir türlü dur diyemiyor. O yüzden yeni bölümde Ömer yine köşeye sıkışmış bir halde göreceğimiz bir karakter olacak. Yeni bölümde Kıvılcım bebeklerin karışmış olabileceği ihtimaliyle yüzleşip bu konuyla uğraşırken Ömer'in kalkıp Bade'ye nikah kıyması Kıvılcım'ın tepkisini çekecek. Kıvılcım bu kez kolay kolay affetmeyecek. Çünkü Kıvılcım'ın derdi sadece kıskançlık değil. Kıvılcım burada bir güven meselesi yaşıyor. Ben bir yandan hayatımın en zor ihtimalini düşünüyorum, sen gidip nikah masasına oturuyorsun dediği an
Ömer için işler daha da zorlaşacak. Ömer'in çaresizliği gün geçtikçe artacak. Kendini giderek köşeye sıkıştıracak ve çıkış yolu bulmakta iyice zorlanacak. Ömer cephesinde ise nikah meselesi yaşanırsa bunun faturası sadece Kıvılcım'a değil, çevresindeki herkese kesilir. Ömer'in mecbur kaldım açıklaması kimseyi tatmin etmeyecek. Bade de zaten bunu biliyor. Ömer kendini ne kadar savunursa savunsun, görüntü ortada. Kıvılcım da bu noktada geri adım atmaz. Hele bir de bebeklerin karışmış olabileceği ihtimaliyle uğraşırken böyle bir darbe yemesi Kıvılcım'ı daha da sertleştirir. Ömer ve Kıvılcım aşkı bitti dediğimiz yerden küllerinden tekrar doğar mı? Bunu gelecek bölümler gösterecek. Ama bu ikilinin aşkının gücünü de hafife almamak lazım. Ne kadar kırıldılarsa, ne kadar yoruldularsa bir o kadar da birbirlerine bağlandılar. Yani buradan dönüş olmaz dediğimiz yerden dizi bir bakmışsın dönüş yazmış. Şimdi Başak ve Fatih'e geçelim. Başak ve Fatih son bölümde zor bir süreçten geçti. İkilinin evliliğinin sahte olduğunun ortaya çıkması sonrası hem Fatih hem de Başak büyük rezil oldu. Bu rezillik sadece dışarıya karşı değil, kendi içlerinde de bir utanç bıraktı. Ama ikili gene bir arada kalmayı başardı. Yeni bölümde Başak ve Fatih'in arasında romantik anlar görmeye başlayacağız. O planlı evlilik meselesinin yavaş yavaş gerçek bir aşka dönüşüşünü izleyeceğiz gibi duruyor. Başak'ın üst üste yaşadığı zorlukları Fatih'le beraber atlatacağını düşünüyorum. Fatih de Doğa'yı kaybetmesinin ardından yaşadığı boşluğu Başak'la dolduracak gibi. İkisi de birbirinde bir sığınak bulabilir ve bu da ilişkiyi istemeden de olsa ciddileştirir. Başak ve Fatih tarafında ise romantizm görsek bile bunun kolay bir romantizm olmayacağını düşünüyorum. Çünkü aralarında hala bir güven meselesi var. Dışarıdan bakan herkes bu evliliğin sahte olduğunu öğrendi. İkisi de o etiketi taşımak zorunda kaldı. Ama tam da bu yüzden birbirlerine daha çok yaslanabilirler. Fatih, Doğadan sonra yaşadığı boşluğu Başak'la doldururken, Başak da kendisini ilk kez gerçekten yanında duran birinin yanında hissedebilir. Peki Emir ve Çimen tarafı? Burada da işler karışık. Emir son bölümde Çimen'in geçmişini bir kenara bırakamadı ve onu kırdı. Burada Salkım'ın dolduruşlarının da etkisi var. Salkım bir şey dedi mi, Emir'in kafası hemen karışıyor. Emir'in her seferinde Çimen'i kırması, Çimen'in de her seferinde affetmesi artık ilişkide bir döngüye döndü. O yüzden ben Çimen'in gene Emir'i affedeceğini, hatta bu ilişkinin bir ileri noktaya taşınacağını düşünüyorum. Emir ve Çimen'in bu eşiği geçmesinin ardından evlilik yoluna gireceklerini ve anneleri Kıvılcım'la Salkım'ın karşısına bu kararla çıkacaklarını düşünüyorum. Bu karar hem Kıvılcım'ı hem de Salkım'ı büyük şoka uğratır ve ikilinin arasında yine gergin anlar izleriz. Muhafazakar Salkım ve seküler Kıvılcım arasındaki tartışmaların eski bölümleri akıllara getireceğini düşünüyorum. Geçmişte Doğa ve Fatih arasında gördüğümüz sahneleri bu sefer Emir ve Çimen aşkı üzerinden göreceğiz. Emir ve Çimen'de evlilik ihtimali konuşulmaya başlanırsa bu Salkım Kıvılcım hattını iyice ateşler. Salkım için bu ilişki zaten başından beri kriz. Kıvılcım için de kızımın geleceği meselesi. O yüzden iki tarafın da geri adım atmadığı sert tartışmalar izleyebiliriz. Yani yeni bölümde romantizm var ama romantizmin yanında bol bol çatışma, bol bol yüzleşme ve bol bol gerilim de var. Bakalım bu kez kim haklı çıkacak? Kim gerçekten kaybedecek?